Türkiye'nin en prestijli mankenlik yarışmasını kazanan 19 yaşındaki bir genç kadın sadece 2 yıl sonra neden bir mezarlığın önünde hayatını kaybetmiş halde bulundu? Ocak 2004. Zeytinburnu'nda soğuk bir kış sabahında genç bir kadın hayatını kaybetmiş halde bulundu. Henüz 19 yaşındaydı. Yanındaysa 3 defter vardı. O defterler açıldığında Türkiye uzun süre konuşacağı bir gerçekle yüzleşti. Çünkü sayfalarda yazanlar 2 yıl önce Türkiye'nin en prestijli mankenlik yarışmasını kazanan genç bir kadının iç dünyasıydı. Sessizce yardım çağrısı yapan bir genç kızın satırları. Bu, Burçin Bircan'ın hikayesiydi. Bir insan hayatının zirvesindeyken bile neden içten içe çöker? Neden herkes tarafından alkışlanan biri kısa süre sonra kendisini büyük bir yalnızlığın içinde bulur? Bu soruların cevabı Burçin'in geride bıraktığı o 3 defterde saklıydı. Burçin Bircan'ın gerçek adı aslında Deniz'di. Gerçek annesinin adıysa Saniye. Ancak bunları çocukluğu boyunca hiç öğrenemedi. Çünkü henüz bebekken başka bir aileye verilmişti. Ömer ve Canan Bircan çifti yıllarca çocuk sahibi olmayı beklemiş, sonunda küçük Deniz'i evlat edinmişti. Burçin sevgi dolu bir evde büyüdü. Evin neşesiydi, okulun gözde öğrencilerindendi. Lise yıllarında okulun mankenlik kolunu kurmuş, sahneye çıkmayı ve görünür olmayı çok sevmişti. Ancak 16 yaşında öğrendiği bir gerçek, hayatındaki her şeyi değiştirdi. Evlatlık olduğunu öğrendiği gün, geçmişine dair tüm sorular yeniden ortaya çıktı. Günlüğüne göre gerçek doğum tarihinden bile emin olmadığını düşünüyordu. O andan sonra çevresindeki her şeyi sorgulamaya başladı. İçinde büyüyen boşlukla birlikte İzmir ona yabancı gelmeye başladı ve henüz 16 yaşındayken tek başına İstanbul'a gitmeye karar verdi. Fakat büyük şehir düşündüğü kadar kolay değildi. Parasızdı, yalnızdı ve hayata tutunmaya çalışıyordu. Tam bu dönemde yetişkinlere yönelik bir yapımda rol alma teklifi aldı. O dönem bunun kendisine yeni kapılar açacağını düşündü. Ancak yıllar sonra bu kararından dolayı büyük pişmanlık duyduğunu söyleyecekti. Hayatı kısa süre sonra bambaşka bir yöne doğru ilerledi. 2002 yılında Ford Models Supermodels of the World Türkiye yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Üstelik dünya finalinde New Face seçildi ve New York'taki büyük bir ajansla anlaşma imzaladı. Artık herkes onu konuşuyordu. Gençti, başarılıydı ve geleceği parlak görünüyordu. Ama tam da o günlerde geçmişine dair haberler yeniden gündeme geldi. Basın hakkında peş peşe haberler yayımladı. Daha önce rol aldığı filmler tekrar konuşulmaya başlandı. Tacı daha yeni takılmıştı ama asıl darbe bundan sonra geldi. Davetli olarak gittiği bir evde arkadaşının annesine ait ziynet eşyalarını çaldığı iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı. Mahkeme ona 1 yıl hapis cezası verdi ve ceza daha sonra para cezasına çevrildi. Ev sahibi kadın ise çalan kişinin Burçin olduğunu anladık. Kendisi de suçunu itiraf etti diyordu. Burçin de hem küpeleri aldığını hem de yaptığı her şey için pişman olduğunu kabul etmişti. Medya onu aynı anda hem alkışladı hem yargıladı. Bir gün önce yükselen yıldızı ertesi gün manşetlerde bir skandal figürü haline geldi. Daha sonra tacını geri vermek zorunda kaldı. Amerika planları ertelendi ve hayatındaki yalnızlık duygusu giderek büyüdü. Tam bu dönemde madde bağımlılığıyla mücadele etmeye başladı. Defterlerinde yazdığı satırlar oldukça çarpıcıydı. Bir sayfada şöyle diyordu: "İftar saati Beyoğlu'nda gezerken ezanın okunması beni çok etkiledi. Ailemi ve birlikte geçirdiğimiz günleri düşündüm." Başka bir sayfada ise şu cümle vardı: "Hayatta tek başıma kaldım galiba. Neden insanlar benden uzaklaşıyor? Ama ben ailemi çok seviyorum." Defterlerin en dikkat çekici yanı ise aynı insanın içinde aynı anda süren büyük savaşı göstermesiydi. Bir yanda umutsuzluk, diğer yanda yeniden başlama isteği vardı. Bir süre sonra tedavi olmaya karar verdi ve Balıklı Rum Hastanesi'nde destek almaya başladı. Orada kaldığı günlerde sürekli yazıyordu. Defterine yeniden toparlanmak ve hayatına yeni bir başlangıç yapmak istediğini not etmişti. En büyük hayali ise hala New York'a gitmekti. Bir sayfaya şu cümleyi de yazmıştı: "Bekle New York, seninle hayata yeniden başlayacağız." Ama maalesef hayat ona bu fırsatı vermedi. 6 Ocak 2004'te hayatını kaybettiğinde henüz 19 yaşındaydı. Yapılan incelemelerde birden fazla maddenin etkisi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.
Olayla bağlantılı olduğu bildirilen bazı kişiler daha sonra yargılandı ve ceza aldı. Burçin'in geride bıraktığı 3 defterse yıllar boyunca konuşulmaya devam etti. Gazeteci Emrullah Erdinç bu defterleri kitap haline getirdi. Savaş Ay ise kitabın ön sözünde şu cümleyi yazdı: "Burçin'in feryadını işittik ama duymadık hiçbirimiz." İşte bu belki de bütün hikayenin özetiydi. Henüz hayatının başında anlaşılmayı bekleyen genç bir insanın sessiz mücadelesi ve geride kalan, çok geç fark edilen bir yardım çağrısı.